Rusya gerçekten de haritada göründüğü gibi devasa bir büyüklüğe sahip. Ancak bu mevcut yüz ölçümleri onlara yetmiyor ve daima daha fazlasını istiyorlar. 2008'de Gürcistan'ı işgal ettiler. Yıllardır süren Ukrayna-Rusya savaşı sonucunda Kırım, Luhansk ve Donetsk'i de işgal ettiler. Sadece bu kadar da değil. Putin el altından Belarus'u da yönetiyor. Bazı bağımsız ülkelerde Rusya destekli ayrılıkçılar var. Moldova'daki Transdniester bunun en büyük örneklerinden birisi. Dolayısıyla Rusya tarih boyunca hep daha fazlasını isteyen bir devletti. Şimdi onlara Trump yönetimindeki ABD'de katıldı. Son dönemlerde dünya hep daha fazlasını isteyen iki büyük süper güç arasında kalmış gibi görünüyor. Kim bilir belki de tüm bu arzular faşist bir dönemin arifesinde olduğumuzun işaretleridir. Her neyse, konuyu dağıtmayalım. Bu videoda Rusya'nın Avrupa ve dünyadaki bilinmeyen topraklarını, Avrupa Birliği'nin geleceğini ve Rusya'nın ABD ile değişen diyaloğunu anlatmaya çalışacağım. Bu yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Öncelikle şunu söylemeliyim ki Rusya federal bir yapıya sahip. Sınırları içerisinde 22 özerk bölge var ve bunların 7 tanesi Türk Cumhuriyetlerinden oluşuyor. Öte yandan bu topraklarda yüzden fazla dil konuşuluyor ve 15 milyona yakın Türk etnik kökenli insan yaşıyor. Fakat bugün bu konudan bağımsız olarak Rusya Federasyonu'nun Rusya sınırları dışında bulunan topraklarını anlatacağım. Şüphesiz aklınıza gelen ilk yer Kaliningrad olmuştur. Ama Rusya aslında Filistin'le bile sınır komşusu bir ülke ve bunun sebebi Osmanlı'ya kadar dayanıyor. Öyle ki İncil'de bahsi geçen incir ağacının aslında günümüzde Rusya topraklarında büyüdüğünü söylesem ne düşünürdünüz? Evet, Ürdün Nehri'nin batı kıyısında Filistin topraklarında bulunan bu incir ağacı aslında Rusya'nın tapulu malı. 7 Ekim 1964 yılında Sovyetler Birliği ile İsrail arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma kapsamında İsrail, Kudüs ve çevredeki Rusya mülkiyetlerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinden satın almıştı. Ancak Rus Kilisesi ve ona bağlı 10.000 metrekarelik toprak tam olarak Rusya'nın mülkü sayılmazdı. Çünkü Ruslar bu araziyi Osmanlı'dan 100 yıllığına kiralamıştı. Anlaşmanın sona erdiği 1960 yılındaysa ne yazık ki ortada Osmanlı adında bir ülke yoktu ve Türkiye'nin olası bir girişimi de söz konusu değildi. Bu nedenle Ruslar kiralama süresinin sona ermesine rağmen bu araziyi sahiplenmeye çalıştılar. Ancak belgelerin yetersizliği sebebiyle bu girişimde başarısız oldular. Buna rağmen kira süresinin uzatılmasına yönelik temaslar devam etti. 2016 yılında Filistin hükümeti, vakıf arazisinin Filistin devleti hazinesi yararına istimlak edilmesi kararını açıkladı. Aynı zamanda Rus Patrik heyetine 1953 tarihli istimlak yasası uyarınca bu araziden yararlanma hakkı tanındı. Neticesinde Ruslar istediklerini alamamıştı. Dolayısıyla tüm bu anlaşmazlıklar mahkemeye taşındı. Mahkemenin 2020 yılında açıkladığı karara göre bu toprakların Ruslara ait olduğu bildirildi. Dolayısıyla aslında bir Osmanlı toprağı olan ve ayrıca Hristiyanlık tarihi açısından çok kıymetli olan bu arazi tam bir asır sonra yeniden Rusya'nın mülkiyetine geçmişti. Lafın özü, günümüzde Rusya'nın Filistin toprakları içerisinde yaklaşık 10.000 metrekarelik bir toprağı bulunuyor. Yeri gelmişken söyleyeyim, Rusya'nın günümüzde birçok ülke sınırları içerisinde tapulu kiliseleri mevcut. Bu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Yunanistan, Çin ve Sırbistan gibi devletler de yer alıyor. Fakat sizlere daha ilginç bir toprak anlaşmasından bahsetmek istiyorum. Çünkü sıradaki Rus toprağı dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden birisi olan Norveç'te bulunuyor. Svalbard, Norveç'e bağlı bir takımada olmasına rağmen 1920 tarihli Svalbard Anlaşması gereği Rusya dahil olmak üzere birçok ülke burada ekonomik faaliyet yürütme hakkına sahip. Bu nedenle Barentsburg Maden Köyü Rusya'nın mülkiyeti olarak kabul görüyor. 4 ay tamamen gece, 4 ay ise tamamen gündüz olan Svalbard bu haliyle başlı başına çok ilginç bir bölge. 1920 yılında imzalanan imtiyaz anlaşmasıyla bu köyün mülkiyeti Sovyetler Birliği'ne verilmişti. Artık maden çıkarılmayan bu küçük köyde bugün hala 455 kişi yaşıyor. Ayrıca burası Svalbard'daki en kalabalık ikinci yerleşim yeri. Dileyen Rus vatandaşları buraya vize almaksızın gelebiliyor. Fakat Rusya için en önemli şeylerden birisi Barentsburg'un jeopolitik önemi. Rusya'nın burada var olması onların Kuzey Kutbu'ndaki varlığını güçlendiriyor. Böylece Ruslar Kuzey Kutbu enerji politikalarında söz hakkı sahibi olabiliyor. Birazdan Rusya'nın Avrupa'da bulunan topraklarını da detaylıca anlatacağım. Ama öncesinde Japonya ile yaşadıkları toprak anlaşmasını anlatmak istiyorum.
Kuril Adaları sorunu, 2. Dünya Savaşı'ndan beri Japonya ve Rusya arasında devam eden bir toprak anlaşmazlığı sorunudur. Japonya, Güney Kuril Adaları'nda hak iddia ederken Rusya bu adaların 1945'ten beri kendi topraklarının bir parçası olduğunu savunuyor. Dolayısıyla bu anlaşmazlık Japonya ve Rusya'nın hala resmileşen bir barış anlaşması yapmamasına neden oluyor. 1855 yılında imzalanan Shimomada Anlaşması bu adaları iki ülke arasında paylaştırmıştı. Japonya 1875 tarihli St. Petersburg Anlaşması'yla Kuril Adaları'nın tamamını alırken Rusya da Sahalin Adası'nın kontrolünü almıştı. Ancak 1905 yılında gerçekleşen Rus-Japon Savaşı sonucunda Japonya, Sahalin'in güney kısmını da ele geçirmişti. Fakat beklenmeyen bir şey oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Sovyetler Birliği Japonya'ya savaş ilan etti ve Kuril Adalarını işgal etti. Bu işgal sonucunda Japonya adalardaki kontrolünü kaybetti ve Sovyetler Birliği adaları kendi topraklarına kattı. Dolayısıyla bu anlaşmazlık iki ülkenin günümüzde resmi bir barış anlaşması imzalamasına engel olan en büyük faktörlerden birisi olarak kalmaya devam ediyor. Japonya bu adaların iadesi olmadan Rusya ile barış anlaşması yapmaya yanaşmıyor. Rusya ise stratejik ve ekonomik öneme sahip olan bu adaları bırakmak istemiyor. Hatta Rusya, Kuril Adaları üzerinde tam kontrol sağlamış durumda ve burada askeri üsler dahil olmak üzere çeşitli altyapılar kurdu. Son yıllarda Rusya ve Japonya arasında bazı ekonomik işbirliği girişimleri olsa da Ukrayna Savaşı'nın ardından Japonya'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını arttırması ilişkileri daha da gerginleştirmişti. Dolayısıyla Rusya bu süreçte Kuril Adaları'nın egemenliği konusunda hiçbir taviz vermeyeceğini açıkça belirtti. Görmüş olduğunuz gibi Rusların geçmişteki toprak alma planları bugün de aynı şekilde devam ediyor. Günümüzde Ukrayna topraklarının önemli bir kısmı Rus kontrolü altında. Hatta Japonya ve Rus gerginliğinin aksine yakın zamanda bir barış anlaşması bile söz konusu olabilir. Henüz detayları belli olmasa da yapılacak bu anlaşmaya göre Ukrayna topraklarının önemli bir kısmını Rusya'ya verebilir. Fakat bununla kurtulamayacaklar. Yeraltı kaynaklarının yarısını Amerika Birleşik Devletleri'ne verebilirler. Bu noktada geçtiğimiz günlerde yaşanan Zelenski ve Trump gerilimi en önemli sükselerden biriydi. Trump, Zelenski'yi 3. Dünya Savaşı'nı başlatmakla itham edip topraklarını ve madenlerini kaybedeceği bir barış anlaşması imzalaması için baskılıyordu. Tüm bunların nedeni elbette ABD'nin kendi çıkarlarını düşünmesi gibi görünse de aslında arkada yatan ana nedenlerden birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile sıcak temaslar kurma isteğiydi. Çünkü ABD asıl tehdit olarak gördüğü Çin'in Rusya ile daha fazla yakınlaşmasını engellemek istiyor. Böylece güçlü bir Doğu bloğu yaratmak yerine dengeleri eşitlemeye çalışıyor. Ancak bu stratejiye göre AB oyun dışı kalıyor gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin NATO'ya yeterli katkı vermediğini düşünüyor. Ayrıca Elon Musk Avrupa Birliği'nin değişmesine yönelik tweetler atıyor. AB'nin lider ülkelerinden birisi olarak görünen Almanya, konum olarak Avrupa'nın tam merkezinde kalsa da aslında birçok anlamda Rusya'ya bağımlılığı olan bir ülke. Petrol ve gaz ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü Rusya'dan alıyorlar ve askeri anlamda yeterli bir güce sahip değiller. NATO'nun en büyük askeri gücü 1 milyonu aşkın askerle ABD'yken Almanya'da bu sayı sadece 120 bin dolaylarında. Fakat buna rağmen Ukrayna'yı en çok destekleyen Avrupa Birliği üyesi. Ayrıca Baltıklar'da askeri üsler kurmaya başladılar. Fakat Avrupa'nın süper gücü konumundaki Almanya askeri anlamdaki yatırımların dışında ekonomi anlamında bazı sıkıntılar yaşıyor. Mesela otomotiv sektöründe Çinlilerin gerisinde kalmaya başladılar. Yakın geçmişte Alman patentli birçok fabrika kapandı ve otomotiv sektörü Çin'e kaymaya başladı. Sorunlar sadece bu kadarla sınırlı değil. Bunun dışında yaşlı bir Avrupa nüfusu mevcut. AB son dönemlerde büyük devletlerin öncülüğünde değil de daha çok Rusya'ya yakın ülkelerin öncülüğünde bir askeri pozisyon almaya başladı. Zaten harcamaların önemli bir bölümünü bu ülkeler yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günler AB özelinde oldukça kritik. Hatta gözler Türkiye'ye kaymış durumda. Bakalım AB ve ABD arasındaki süreç önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? Konumuz hazır Avrupa'yken gelin Rusya'nın Avrupa'daki topraklarına göz atalım. İsviçre'de Rusya devletine ait Suvorov adında bir anıt mevcut. Bu anıt Napolyon'a karşı mücadelede ölen yaklaşık 7.000 Rus askerini anıyor. Fransızlara karşı başlatılan ve Suvorov'un önderlik ettiği 1799 seferi sırasında Rusların 7.000 askerini kaybettiği 495 metrekarelik bu küçük arazi
19. yüzyılda Rusya tarafından satın alınmıştı. Bu satın almanın ardından hayatını kaybeden askerlerin anısına burada bir taş anıt dikildi. Dolayısıyla söz konusu alanın mülkiyeti günümüzde hala Rusya'ya ait. Bu durumun bir benzeri Paris için de geçerli. Rusya'nın 2010 yılında Fransa'ya 75 milyon euro ödeyerek satın aldığı bu arazide bugün bir Rus merkezi ve Ortodoks kilisesi hizmet veriyor. Ancak Rusların Avrupa'daki en sıra dışı toprağı ise Moldova sınırları içerisinde kalıyor. Çünkü Transdniester Moldova Cumhuriyeti, Moldova içinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bir cumhuriyet. Ülkenin kendine ait pasaport olduğu gibi burada yaşayan vatandaşlar dilerlerse Rusya, Ukrayna ve Moldova'dan da pasaport alabiliyorlar. Yani burada yaşayan insanların dilerlerse 4 farklı pasaporta sahip olabileceğini belirtmem gerekiyor. Ülkenin kendi bayrağı mevcut olsa da hükümet konaklarında ve sokaklarda genellikle Rusya bayrakları sallanıyor. Ayrıca şehrin merkezi konumlarında Lenin ve Putin heykellerini görebilmek mümkün. Kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu ve polisi olan bu bölge Rusya tarafından destekleniyor olsa da Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmıyor. Fakat buna rağmen buranın Avrupa'daki son sosyalist cumhuriyet olduğunu ve ayrıca bazı vatandaşların hala Sovyetler Birliği pasaportu kullandıklarını söyleyebilirim. Transdniester sadece Güney Ossetya ve Abazya gibi bölgeler tarafından tanınıyor. Öyle ki Moldova Cumhuriyeti'nden bu bölgeye giriş yaparken ya da Transdniester'den Moldova'ya giriş yaparken Moldova Cumhuriyeti herhangi bir vize kontrolü yapmıyor. Zira Moldova'ya göre burası Moldova'nın zaten kendi toprağı. Ancak işin ilginç yanı Transdniester sınır görevlileri giriş ve çıkışlarda vize kontrolü yapabiliyor. Gerçeği söylemem gerekirse Rusya buraya verdiği desteği geri çekse Moldova buranın kontrolünü çok hızlı bir şekilde alabilir. Ama Moldova'nın Rusya korkusu bunu engelliyor. Buna benzer bir durum Gürcistan toprakları içerisinde de geçerli. Gürcistan toprakları içerisinde yer alan Güney Ossetya, Rusya tarafından bağımsızlığı kabul edilmiş bir bölge. Fakat bu bağımsızlık ne Gürcistan ne de dünyadaki diğer devletler tarafından kabul görmemiş durumda. Gürcistan'a göre Güney Ossetya, Gürcistan toprağı olsa da bu iki bölge arasında çitlerle çevrelenmiş devasa sınırlar söz konusu. Peki bu sorunun kaynağı ne? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki isminden de anlayacağınız üzere güneyi olan bir bölgenin kuzeyi de mevcuttur. Dolayısıyla Ossetya, güney ve kuzey olarak ikiye ayrılmış durumda. Güney Ossetya, Gürcistan topraklarında kalan bir bölgeyken, Kuzey Ossetya ise Rusya sınırları içerisinde kalan bir bölge. Rus İmparatorluğu döneminde yaşanan bu ayrılmadan sonra Terek Nehri iki bölge arasındaki fiili sınırı oluşturdu. Ancak 1918'de Gürcistan bağımsızlığını ilan edince Güney Ossetya, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin bir parçası haline gelmişti. Ancak Osetler Gürcistan'ın yönetiminden memnun değildi ve Sovyetleri destekliyordu. 1918-1920 yılları arasında Güney Ossetya'da Gürcüler ile Osetler arasında silahlı çatışmalar yaşanmıştı. Bu nedenle Gürcü birlikleri bağımsızlık isteyen Oset güçlerine karşı sert önlemler aldı. 1921'de Sovyetler Birliği Kafkasya'yı işgal etti ve Gürcistan Sovyetler Birliği'ne katıldı. Böylece Sovyetler bölgeyi kendi politikalarına uygun şekilde yeniden düzenledi. Kuzey Ossetya, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti içinde özerk bir bölge haline geldi. Güney Ossetya ise Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti içinde özerk bir bölge olarak tanımlanmıştı. Yani Osetler iki ayrı Sovyet Cumhuriyeti'ne bağlanmıştı. Bu durum Oset halkının resmi olarak iki ayrı yönetim altında yaşadığı ilk dönem oldu. Yine de buna rağmen Sovyetler Birliği içindeki bu bölünme çok fazla hissedilmiyordu. Çünkü tüm bu bölge Moskova'nın kontrolü altındaydı. Fakat 1980'lerin sonlarına doğru Sovyetler Birliği'nin zayıflamasıyla Gürcistan bağımsızlık hareketini hızlandırmıştı. Gürcistan'daki milliyetçi hareketler Güney Ossetya'daki Osetleri rahatsız ediyordu. Çünkü Gürcistan yönetimi Sovyet dönemindeki özerkliği kaldırmak ve Gürcü kimliğini ön plana çıkarmak istiyordu. İşte tüm bu süreçte korkulan oldu ve 1990'da Gürcistan yönetimi Güney Osetya'nın özerkliğini kaldırdı. Böylece karara tepki gösteren Güney Ossetya, Gürcistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Bu tetiklemeler nedeniyle 1991-1992 yılları arasında Gürcistan'la Güney Ossetya arasında savaş çıktı. Rusya bu savaşlarda Güney Ossetya'yı destekledi ve çatışmalar sonucunda Gürcistan kontrolü kaybetti. Neticesinde 1992'de yapılan ateşkesle Güney Ossetya fiilen bağımsız hale geldi ancak hiçbir ülke tarafından tanınmadı.
2008 yılına gelindiğinde ise Gürcistan NATO ile yakınlaşma sürecine girdi. Ayrıca Batı ile olan ilişkilerini güçlendirince Ağustos 2008'de Gürcistan birlikleri Güney Osetya'nın başkenti Tişinvali'ye operasyon düzenledi. Ancak Rusya olaya müdahale ederek Gürcü ordusunu yenilgiye uğrattı. Savaşın sonundaysa Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanıdı. Sonuç olarak günümüzde Kuzey Ossetya, Rusya Federasyonu'nun bir parçası ve Kuzey Ossetya Cumhuriyeti adıyla Rusya içinde özerk bir bölge statüsüne sahip. Güney Ossetya ise Rusya tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınan bir bölge. Her ne kadar Güney Ossetya'nın Rusya'ya bağlanma isteği olsa da bu durum Gürcistan ve Batı tarafından kabul edilmiyor. Bu nedenle Rusya bu adımı atmıyor. Fakat dünyanın değiştiği bu günlerde ilerleyen zamanlarda neler yaşayacağımızı bilemeyiz. Velhasıl gelelim herkesin bildiği şu meşhur topraklara. Kaliningrad. Özünde Rus şehri olan ama Rusya sınırları içerisinde yer almayan Kaliningrad, Rusya anakarasıyla sınırı olmayan bir bölge. Sadece Polonya ile Litvanya ile komşu ve Baltık Denizi'ne sınırı var. Bu toprak Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra günümüze gelen süreçte Rusya'nın AB ve NATO'ya karşı kullandığı en büyük kozlardan birisi. Çünkü bu bölge stratejik açıdan Baltık ülkeleri için çok ciddi bir tehdit. Geçmişte Alman Doğu Prusya eyaletinin başkenti olan bu şehir Baltıkların geleceğini şekillendirebilme potansiyeline sahip. Peki siz Rusya'nın dünya üzerindeki toprakları hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.